Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Gorilla Lejyonu etkinliği ile ilgili bilgiler vereceğim. Buna daha fazla hasar vurmak için ne yapmalıyız diye soran arkadaşlar vardı. Umarım detaylı bir şekilde anlatacağım, öğrenirler. Şimdi şöyle, goril saldırılarında normal kale veya bireysel saldırı gibi düşünmüyoruz. Neden? Gorillerin herhangi bir savunması yok. Her bir gorilin aldığı hasarı arttıran özellikler var. Bakın şu anki gorili mesela geçerli hasar bonuslarını yazıyor. Yani özel ekipman, teknoloji etkilidir diyor. Sadece yani kahraman yeteneği, özel ekipman ve teknolojiyle hasarımız artıyor bu gorile karşı. Ve teknoloji bonusu %1000 artmış oluyor. Yani teknolojisi güçlü olan arkadaşlar burada daha yüksek hasar verecek. Şimdi ikinci gorile bakıyoruz. Yine işte yazıyor nelerin etkili olduğunu. Buradan okuyabilirsiniz. Burada da kahraman ekipman bonusu %1000 diyor. Onun yüksek olan kişiler hasar vurabilecek buna, o gorile. İşte 3. gün definesi yüksek olanlar. Define görüyorsunuz şurada. Diğer geçerli olan şeyler yine etki ediyor ama o gün işte %1000 hangisi arttırıyorsa o daha fazla vuruyor. Burada da bakın bütün bonuslar etkili oluyor pazar günkünde de. Şimdi burada bir de birlik formasyonunu da anlatacağım bununla ilgili. Şimdi bakın bu sunucuda burada free to play bir account oynuyorum ben. Bireysel gücüme giriyorum. Bakın 43. sıradayım sunucuda. Yani dediğim gibi free to play bir account olduğu için çok gücü yok. Yani bakın ne güçtekiler var. Şimdi 43. sırada ama Goril Lejyonu'na geliyorum. Bakın hasarda 4. sıradayım. Neden? Hem doğru gelişimler yaptığım için hem de asıl sebebi şu. Şimdi şuradan Goril'e gidiyoruz. Bu arada bunu anlatmadan şunu söyleyeyim. Günde 5 kere saldırı hakkı veriyor. Ve 3 kere saldırdığımızda şu ödülleri alabiliyoruz. Nasıl olursa olsun vuruşumuz. Hani en yüksek HP'deyken de vursak 3 kere saldırdık mı bunu alabiliyoruz. Bir de şu mağlubiyet ödülü var. Çip ve elmas veriyor. Bu da son vuruşu yaparsak. Şimdi mesela ben buna son vuruş yapmıştım. Şuradan bakayım bir. Bakın mağlubiyet ödülleri. Son vuruş yaptığım için şurada bak hasar gösteriyor. %5 vurmuşum. 1.8 milyon son vuruş olduğunda bu ödülü de veriyor. Şimdi bunda nasıl bir formasyon yapacağız onu göstereyim. Goril'e gidiyoruz. Şu saldır dediğimizde zaten formasyon. Şimdi burada bir tane formasyon var. İşte ikinci sezonda 2, üçüncü sezonda 3 tane hak veriyor bize. Diğer sunucudakini de göstereceğim zaten videonun devamında. Şimdi burada neden bu kahramanları kullanıyorum? Çünkü kahramanın yetenekleri önemli. Şimdi Mia'yı kullansak, işte bakın Mia benim en güçlü şu an. Free to play'ler için her zaman en yüksekte oluyor ama yetenekleri saldırı vermediği için Mia kullanmıyorum. Şimdi kullandıklarım bakın. Şurada bu Lofili miydi ismi sanırım o. Şu Phoenix var. Şuradan göstereyim kullandıklarımı. Evet Lofili. Bakın yetenekleri saldırı ve hasar veriyor. Kendi bonusları da fena değil. Bunu kullanıyorum. İkincisi Lunar. Yine yetenekleri bak hasar ve ölümcüllük veriyor. Üçüncü kalkanlı olarak da Phoenix'i kullanıyorum. Niye? Bu da hasar bonusu verdiği için. Bunları kullanıyoruz. Gidip de yani hepsi sarı olmak zorunda değil hero'ların. Onu göstereceğim diğer sunucuda. Değil mi? Şuradan bak şeye de formasyonu da sadece full tetikçi yolluyoruz her zaman. Bu şekilde yapıyoruz. Diğer kahramanları da sadece yeteneği iyi olanları kullanıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi bakın sunucuda ben 43. sıradayım güç olarak. Bir numarası yok hesabın ama burada bakın 4. sıradayım hasarda. Sıralama ödülünü de gün bittiğinde bu şekilde veriyor her bir goril için ayrı ayrı. Bunun sistemi basit. Şimdi daha 2 ve 3. sezonda olanlar için de şunu şuraya geçip anlatayım. Şimdi buraya geldik. Goril'e gidiyorum. Bakın burada da yine 4. sıradayım. Bak şuradaki arkadaşların gücü mesela benden yüksek olanlar var. Ama tabii buradakiler zaten nasıl bir lejyon göndermeleri gerektiğini biliyorlar ama yine de o bu saf güçle alakalı bir şey. Bakın ben burada 14. sıradayım. Çoğu mesela 200 milyon, 260 milyon olan var. Onlardan daha fazla vuruyorum. Niye? Asker sayısıyla güç kastığı için onlar.
Şurada dediğim gibi saf gücü, yüksekliği önemli asıl olaylarda. Asker sayısı sadece birisi sizin hapishanenize saldırırken bir şeyleri fark ettirebiliyor. Şimdi burada da gittim şöyle saldır dedim. Bakın 3 tane var. Kullandığım hero'lar bunlar. Hepsinde tetikçileri gönderiyorum. Şuna da şunu ekleyeyim. Bunu da eklemiş olayım. Kaydetmedim, pardon. Şöyle kaydedeyim. Bu 3 yeni geldiği için buna çok bakmadım ben de. Saldırıp geçiyorum. Burada şimdi Mirai'yi koyduk. En iyi tetikçi, yetenekleri yine hasar. Alp yine hasar. Bakın. Bu şekilde. Burada Inata'yı kullandım. Yine tetikçi kahraman. Devamında yine bakın hasar vuran. Diğerinde de bunu kullanıyordum. 3 olarak Beer'ı koydum. Barry. Yine bunun da hasarı yüksek. 2 sezon oynarken böyleydi. Şimdi 3. sezona geçince 3. birlik olarak da şunları oluşturdum. İşte Lofil'i, yanına bu gelen Samir'i koydum ve Tyrion'u koydum. Neden? Bunların çünkü yetenekleri, işte bakın hasar veren yetenekler var. Bunda hasar var. İşte Inata'nın yine yeteneği, şurada saldırı. İşte Mia'yı kullanmıyorum. Dediğim gibi hasar vermediği için. Bu şekilde. İşte Tyrion bile düşük şey bile olsa en azından hani şu hasar şeylerini veriyor. Bunun yeteneğini geliştirmedim. Fulllemeyi düşünmüyorum şu an çünkü. Gelecekte bakarız. Yine bu kahraman da hem saldırı ölümcüllük veriyor. Bu şekilde yerleşim yapıyoruz ve dediğim gibi bakın şu an 40 milyon vurmuşuz. Sıralamada 4.'yüz. Bu sunucuda dediğim gibi diğerleri de doğru yapıyor ama onların gücü asker sayısından yüksek olduğu için normalde zaten bu ilk 5-6 sıralamada güç olarak varın normal şartlarda. Asker sayısı gücü biraz düşük benim. Savaşıyorum, askerleri öldürüyorum. Bir işe yaradığını düşünmüyorum. Sadece gücün yüksek görünmesini sağlıyor. Bu şekilde. Gorillerde de yine bakın farklı patronlar var bunda da. Şimdi burada bizim tabi bir tane ya da 2 tane daha fazla goril var. Hepsinin özelliği yazıyor işte define vesaire. Bugünkü gorilde mesela mahkum güç zırhı becerileri 1000'de 1000, pardon 100'de 1000 etkiliyormuş. Buna göre işte şu klasik metinler kitapları söylüyor. Teknoloji bu şekilde. Basit bir sistem. Anlamayan arkadaşlar olmuş, az vuranlar. Umarım bu videodan sonra daha yüksek puanlar çıkartırsınız. Herkese iyi oyunlar diliyorum.